Merhaba sevgili dostlar. Streetcast kanalımıza hoş geldiniz. Bundan sonra kanalımızda bir yazar, bir roman başlığı altında sizlere Türk Edebiyatı'nın ünlü romancılarından ve onların eserlerinden birini tanıtmaya çalışacağız. Bugün ilk yazarımız Reşat Nuri Güntekin ve onun ünlü eseri Çalı Kuşu. Çalı Kuşu romanımızın ünlü yazarı Reşat Nuri Güntekin'i biraz daha yakından tanıyalım. Reşat Nuri Güntekin kendi deyimiyle İstanbul'un Selimiye semtinde dünyaya gelmiştir. Kendi söylediğine göre 1893'tür. Ancak Milli Eğitim Bakanlığımızın kayıtlarında bu tarih 1889 olarak yer almaktadır. Öğrenimini yine İstanbul'un Selimiye'sinde mahalle mektebinde devam etmiş, ancak mektebi pek sevmediğinden okula devam etmemiştir. 1900'lü yılların başında ailesiyle beraber Çanakkale'ye taşınmışlardır. Çanakkale'ye taşınan Reşat Nuri Güntekin burada Çanakkale İdaresi'ni orta bölümünü bitirerek 1,5 yıl kadar burada öğrenim görür. Başarılı öğrencilere mükafat verilen bir törende gözleri subay üniforması içerisinde dalgın ve üzgün duran babasına takılır. Babasının kendi memleketindeki bir okulda bütün başarılı öğrencilerin azınlık çocuklarından olmasından dolayı üzgün olduğunu düşünür. Gelecek yıl için kendisine bir söz verir. Daha çok çalışacaktır, başarılı olacaktır. Bir sonraki sene tüm ders müfredatındaki dersleri ezberler, matematik problemlerini çözer ve sınıf birincisi olur. Yıl sonunda öğretmenler arasında yapılan bir gizli toplantıda okul birinciliği bir Rum öğrenciye verilir. Çünkü okul idaresi okul birinciliğinin bir Türk çocuğuna verilmesini mahzurlu görmektedir. Zira Rum cemaatini dağıtmaktan çekinmektedirler. Bu küçük hadise Reşat Nuri Güntekin'in daha küçük yaşlarda milli meselelerle karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Yine öğrenci olduğu yıllarda okulun düzenlediği bir piknikte Rum öğrencilerden bir tanesi kendisine bir kelime sorar. Rumca bilmediğini söyleyen geleceğin romancısı alay konusu olur. Kendisine Rumca bilmemekten utanmıyor musun diye sorulur. Rum çocuğa şöyle bir cevap verir. Elini Manisa istikametine doğru çevirerek orada bir sürü Türk var. Onların da gerisinde bir sürü Türk var. Onların da gerisinde bir sürü Türk var. Ve onların hepsi buraya gelecek. Geldikleri zaman zaten Rumlar burada olmayacak der. Böylelikle Türkler geldiği zaman Rumcanın önemsiz olduğunu kendi çapında vurgulamak istemektedir. Bu cevap onun içinde mayalanmaya başlayan ve hayatına yön veren bir anlayışın ifadesidir. Reşat Nuri İzmir'deki okulundan tasdikname ile ayrılır. Bir yarışma ile girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini 1912 yılında bitirir. 1913 yılında Bursa Sultanisi orta bölümüne Fransızca öğretmeni olarak tayin edilir. 1916'dan sonra İstanbul'da Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yapar. İstanbul'un çeşitli okullarında görev alır. Bunlar arasında Vefa Sultanisi, Fatih Vakıf Mektebi, Erenköy Kız Lisesi bulunmaktadır. Mütareke yıllarında yazı hayatına başlayan Reşat Nuri, Batı Edebiyatı'ndan alınmış bir roman ve tiyatro tekniği ile Türk insanını, onun sosyolojik ve psikolojik vaziyetini, Anadolu coğrafyasını, Türk coğrafyasını işlemeye başlar. Bu yüzden Reşat Nuri'yi herhangi bir akıma bağlamadan sadece memleket edebiyatı vücuda getiren bir yazar olarak görmek daha yerinde olacaktır. Onun eserlerinde ana gaye insandır. İnsanlar onun eserlerinde cıvıl cıvıldır. Nankörlüğün karşısında fazilet, gösterişin karşısında tevazu, kıskançlığın karşısında hoşgörü ile bize, Türk insanına kendisini sevmeyi öğretmiştir. Türk Edebiyatı'nın
Anadolu coğrafyasını ve insanını bu mizaçtaki bir insanın kaleminden öğrenmesi büyük bir şanstır. Anadolu coğrafyası ve Anadolu insanı, Türk köylüsü, tabii doğal gerçekliği içerisinde sevimli çehresiyle edebi eserin konusu olur. Onun romanları her ne kadar hissi ve fikri olmak üzere iki grupta incelense de acıma ve sevme duygusu onun bütün romanlarında kendini hissettirir. Bu romanları birbirinden ayrılmaz bir bütün haline getirir. Reşat Nuri hayatının ilk yıllarında olayları fertlerin hissi ilişkileri üzerine kurar. Çalı Kuşu bu şekilde yazılmış bir eserdir ve Akşam Güneşi, Dudaktan Kalbe, Bir Kadın Düşmanı gibi eserleri de Çalı Kuşu etrafında toplamak mümkündür. Sanat hayatının ikinci dönemi Atatürk inkılaplarının Türk insanına tanıtılmaya başlandığı dönemi konu alır. Bu dönemde meydana gelen eserlerde olaylar fikri bir içerik üzerine inşa edilir. Bu roman çerçevesine meydana getiren eserleri sayacak olursak Miskinler Tekkesi, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü adlı kitaplarını saymak yerinde olacaktır. Çalı Kuşu'ndan itibaren onun eserlerindeki şahıs kadrosunu meydana getiren kahramanların iki gruba ayrıldığını görüyoruz. Birinci gruptakiler bir fikri savunan, bir düşünceyi savunan, eserin vermek istediği mesajı bizlere daha iyi iletmek için yazar tarafından yaratılmış idealize tipler olduğunu görüyoruz. Bu tipler genellikle baş kahramanlardır, aşırı derecede idealize edilmişlerdir ve dış dünyada örneklerini bulmak mümkün değildir. İkinci gruptakiler gözlem mahsulüdür ve dış dünyada örnekleri mevcuttur. Çalı Kuşu'ndaki Feride ve Yeşil Gece'deki Şahin birinci gruptaki idealize edilmiş insan tipidir. Yaprak Dökümü'ndeki Ali Rıza Efendi ise tamamen gözlem mahsulü bir kahramandır. Reşat Nuri'nin işlediği temalar arasında aile problemini esas alanlar hiç de az değildir. Değişen sosyal yapının tesiriyle beraber Türk ailesinin kendine has normunu bulamamasından kaynaklanan bu temalar Gizli El, Eski Hastalık, Yaprak Dökümü, Acımak gibi romanlarda işlenmektedir. Reşat Nuri, Yeni Lisan ve Milli Edebiyat Hareketi'nin en önemli kalemlerinden biridir. Yazı diliyle konuşma dilini fevkalade bir ustalıkla sade, temiz bir Türkçe'de birleştirmeyi başarmıştır. Reşat Nuri'yi az çok tanıdıktan sonra artık şimdi gelin onun en önemli eserlerinden ve baş tacı ettiğimiz, kütüphanemizde en üst raflara koyduğumuz, çok severek okuduğumuz romanını incelemeye. Yani sırada Çalı Kuşu var. Adın ne senin tatlı şey? Kamuran. Yazık, ben kamuranlarla hiç geçinemem. 4. sınıftaydım. Yaşım 12 kadar olmalı. Fransızca muallimimiz Sir Alex'i bir gün bize yazı vazifesi vermişti. Hayattaki ilk hatıralarınızı yazmaya çalışın. Bakalım neler bulacaksınız. Sizin için güzel bir hayat temini olur, demişti. Evet, böyle başlıyor Çalı Kuşu. Merak etmeyin, bütün romanı size okuyacak değilim. Kısaca özetinden bahsetmek istiyorum. Evet, kitabın ilk satırlarından da anlaşılacağı gibi aslında bu Feride'nin, baş kahramanın bir hatıra defteri. Feride kendisini bir otel odasında geçmişe dönük hatıralarını yazarken bulur. Kendi deyimiyle bambaşka bir çocuktur Feride. Bir süvari yüzbaşısının kızıdır. Çok küçük yaştayken önce annesini, birkaç yıl sonra da babasını kaybeder. Onu Erenköy Kozyatağı'nda yaşayan teyzesi Besime Hanım himayesi altına alır. Kendisini Notre Dame de Sion Kız Lisesi'ne verir. Feride çok iyi bir eğitim görmektedir. Ancak okuldaki yaramazlıkları akıl alacak gibi değildir. Herkes kendisinden illallah etmiştir. Bu yaramazlıklarından ötürü kendisine
çalı kuşu adı verilmiştir. Besime teyzesinin Kamran isimli bir de oğlu vardır. Kamran ağırbaşlı bir adamdır. Ağırbaşlı bir gençtir. Ara sıra Feride'yi ziyaret etmek için okula gider. Bu gidip gelmelerin sonunda Feride'ye gönül verir, onunla evlenmeyi aklına koyar. Sonuç olarak nişanlanırlar ancak Kamran 4 seneliğine Avrupa'ya gitmek zorundadır. Tam düğünden 3 gün önce Feride'ye kara çarşaflı bir kadın gelir ve kendisine Kamran'ın Avrupa'dayken Münevver isminde hassas bir kadınla münasebeti olduğunu, ona evlenme vaadinde bulunduğunu söyler. Feride'nin dünyası başına yıkılmıştır, evden kaçar. Bu evden kaçmanın önce bir yaramazlık olduğu düşünülse de Feride geri dönmemiştir. Lise diplomasına dayanarak kendisine Anadolu'da öğretmenlik verilmesini ister. Ancak o dönemde bir genç kadının Anadolu'da öğretmenlik yapması neredeyse imkansızdır. Buranın altını çizmek istiyorum. Bakın burada Atatürk inkılaplarının tesirini açıkça görüyoruz. Genç, idealize bir öğretmenin Anadolu'da gidip öğrencileriyle eğitim öğretime katkıda bulunmasını görüyoruz burada açık bir şekilde. Çok zor bir süreçten sonra bunu başarıyor ve Bursa'da kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyde, ismi de Zeyniler köyünde kendisine öğretmenlik veriliyor. Alışmakta çok zorluk çekiyor ancak zamanla öğrencileriyle teselli buluyor. Özellikle Vehbi isminde bir öğrencisiyle Munise ismindeki bir öğrencisi ona büyük bir teselli kaynağı oluyor. Özellikle bu köydeki çocukların, özellikle kız çocuklarının adları genellikle Ayşe ve Zehra. O yüzden Munise ismi Feride'ye biraz sıcak, samimi geliyor. Kendisi de bir kız çocuğu evlat edinmek istiyor aslında. Munise'nin bir özelliği var çünkü Munise annesi kötü kadın olarak biliniyor. Çünkü evliyken bir başkasına gönül verdiği için köylü tarafından dışlanmış bir kadın. Ara sıra köye gizlice gelerek kızını görüyor. Uğraşlar sonucunda Feride Munise'yi evlat olarak kendisine alıyor. Bu sırada bir baskın sonucunda bir zabiti getiriyorlar, köy odasına getiriyorlar. Orada Hayrullah Efendi, Hayrullah Bey diyeyim daha doğrusu, Hayrullah Bey ile tanışıyor bir subayla. Hayrullah Bey Feride'yi görünce çok şaşırıyor çünkü böylesine güzel, genç bir kızın bu kadar uzak bir köyde, hiç kimsenin aklına bile gelmeyecek bir köyde öğretmenlik yapmasına şaşırıyor. El altından gizlice onun daha iyi bir yere tayin edilmesini sağlamak için çalışmalara başlıyor. Munise'yi de yanına alarak bu köyden ayrılacak Feride ama Feride'nin bu köyden ayrılması okulunun kapatılmasıyla alakalı. Okulu kapatılınca kendisine Darülmuallimat'ta, vilayet merkezinde Darülmuallimat'ta Fransızca öğretmenliği teklif ediliyor. Bir süre burada öğretmenlik yaptıktan sonra kendisi buradan ayrılıyor. Burada iken Şeyh Yusuf isimli birisiyle tanışıyor. Kendisi çok musiki şinas, çok iyi bir insan. Yalnız kendisi hasta. Feride'ye de aşık birisi. Çünkü Feride buna karşılık vermiyor. Zaman içerisinde de Şeyh Yusuf Efendi vefat ediyor. Feride bu vefattan dolayı kendisini suçlu gördüğü için buradan da ayrılmak istiyor ve kendisine Çanakkale'de öğretmenlik veriliyor. Bir süre Çanakkale'de kaldıktan sonra İzmir'e geçiyor. Kendisini çok zor günler aslında bekliyor burada. Burada Reşit Bey isimli zengin bir adamın çocuklarına dadılık yapıyor. Ama sonra bir öğreniyor ki aslında Reşit Bey onların akrabası, hatta kızları Sabahat'tan da Kamran'ın Münevver isimli bir kadınla evlendiğini duyuyor. Aslında Kamran Feride'yi çok bekliyor. Ama gelmeyince Münevver'le evlenmek zorunda kalıyor.
Feride birçok kez yer değiştiriyor. Bu sırada Munise büyüyor, güzel bir kız olmaya başlarken birden hastalanıyor ve vefat ediyor. Feride hastalığından dolayı vefat ediyor. De çok üzülüyor tabii. Bu arada her gittiği yerde güzelliği başına bela alıyor Feride'nin. Kuşadası'na gidiyor. Bu arada Hayrullah Bey de emekliye ayrılmış ve Kuşadası'na yerleşmiştir. Sonunda Feride'ye sahip çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü Feride güzelliğinden dolayı dedikodulara maruz kalıyor ve Hayrullah Bey de bunu engellemek için kendisiyle evleniyor. Yani bu evlilik sahte bir evliliktir. Aralarındaki ilişki bir baba kız ilişkisidir. Zaman içerisinde Hayrullah Bey aslında Feride'nin Kamran'a ne kadar aşık olduğunu Feride'nin yazmış olduğu hatıralarından öğreniyor. Rahatsızlanan Hayrullah Bey Feride'ye bir vasiyette bulunuyor. Bir zarfın içerisine bir şey koyarak Feride'ye veriyor. Bunu açmamasını istiyor ve Kamran'a götürmesini istiyor. Aslında zarfın içerisindeki Feride'nin kaybolduğunu sandığı kendi hatıra defteridir. Hayrullah Bey vefat edince Feride eve geri dönüyor. Tabii buna en çok sevinenlerden bir tanesi de evin beyi Aziz Bey'dir. Yani Kamran'ın babası. Burada Kamran da çok seviniyor. Bunun geçici olduğunu söylüyor Feride. Birkaç gününe geldiğini söylüyor. Kamran bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Bu arada Feride emaneti ona veriyor. Aslında içinde ne olduğunu bilmeden aslında kendi hatıra defterini Kamran'a teslim etmiş oluyor. Kamran kız kardeşiyle birlikte sabaha kadar Feride'nin hatıra defterini okuyarak başından geçenleri hissediyor, okuyor, üzülüyor, ağlıyor. Feride'yi ne kadar çok sevdiğini ve bırakmaması gerektiğini bir kez daha anlıyor. Tam Feride'nin ayrılacağı gün ki bu bir oyun gibi onu almaya gelen arabanın içerisinden Kamran çıkıyor ve kendisini bir daha asla bırakmayacağını söylüyor. Mutlu bir sonla romanımız bitiyor. Çağına göre iyi bir eğitim alan, modern düşünen, modern davranan, buna rağmen Türk kızı kimliğini hiçbir zaman yitirmeyen Feride'nin toplumun genel eğilimleriyle çatışması romanın hareket noktasıdır. Toplumun kanıları, yargıları, tutum ve davranışlarıyla çelişen afacan ruhlu Feride'nin aşk macerası ve geri kalmış toplumsal yapı içinde tutunma mücadelesi eserin temasını oluşturur. Çalıkuşu, duygusal bir olay anlatmakla beraber dönemin toplumsal sorunlarının da eleştirel olarak ele alındığı bir romandır. Çalıkuşu, Türkiye'de yeni ve modern bir dönemin başlamasını özendiren bir roman olarak düşünülmektedir. Mustafa Kemal, büyük taarruz öncesi Akşehir'deki evinde dinlenirken okumaya başladığı Çalıkuşu için Reşat Bey'e şöyle söylemiştir. Reşat Bey, Feride'nin hikayesi bütün ağrılarımı dindirdi. Evet, dilim döndüğünce sizlere Çalıkuşu ve onun yazarı Reşat Nuri Güntekin hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdiden hoşça kalın, dostça kalın.